Dahi dediğimiz devran İskender tarafından adeta darmaduman edildi. Çünkü devranın yükselmesi için dibi görmesi gerekiyordu ve şimdi dibinde dibini görmeye başladı. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? İskender tam anlamıyla şov yaparak hem devranın kendi emeğiyle kazandığı 1 milyon dolarını elinden aldı, hem karganın devrana verdiği paraları çaldı, hem de oturdukları evi satın aldı. Tabii bir de Aysel'in gönlünü alarak Aysel'in Gülce'ye karşı zafer elde etmesini sağladı. Devran değerli bir şey beklediğini söylemişti. Fakat Gülce panikle evi İskender'e sattı. Aslında senaryo gidişatı açısından İskender'in sağlam hamleler yapması ve zekasını göstermesi gerekiyordu. İzleyiciler olarak İskender'in kazanması elbette hoşumuza gitmedi, ancak Devran'ın sürekli İskender'e karşı kazanması ve daha ilk bölümlerde İskender'in yıkılması saçma olurdu. Bu nedenle İskender'in de zekasını görmek ve konuların daha da derinleşmesi için Devran'ın dibi görmesi şarttı. Hem böylelikle Sophie de yeminini bozarak sahalara geri dönecek ve bu savaşta Devran'ın en büyük destekçisi olacak. Peki dahi dediğimiz Devran tüm bu oyunları nasıl yuttu ve bundan sonra neler yapacak, nasıl toparlanacak? Devran'ın tüm bu oyunlara gelmesinin en büyük sebebi duygusallığının zekasının önüne geçmesi oldu. Boron'un ölümünden dolayı sürekli kalbiyle ve duygularıyla hareket eden Devran böylece büyük bir açık verdi ve İskender Devran'ın bu zaafını kullanarak ona büyük bir ders verdi. Ne de olsa İskender de Devran gibi dahi, ama kötülükte dahi. Devran ise gerekli dersleri alıp dibi gördükten sonra asıl yükselişine başlamak için harekete geçecek. İlk olarak karganın parasını vermek için gerekeni yaptıktan sonra kendini ve ailesini toparlamaya çalışacak. Evlerini kaybeden aile bir süreliğine Sophie'nin yanına yerleşebilir. Tabii bir de İskender'in kancayı taktığı Ferman para için ailesine sırt çevirerek babasının tarafına geçebilir. Geçtiğimiz bölümde Ferman'ın söylediği şu cümle gelecek bölümlere ışık tuttu. Bu yolun sonu karanlık ve bu karanlık hepimizi yutacak demişti ve işler giderek karanlığa sürüklenecek. Önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi Devran artık karanlık dünyanın adamı olacak ve büyük bir karakter değişimi yaşayacak. Devran'ın hikayesi ilerledikçe karanlık dünyanın merkezine doğru adım adım yaklaşması ve yaşayacağı karakter değişimi herkesi şaşırtacak. Ayrıca geçtiğimiz bölümde Devran'la ilgili çok ince bir detay verildi. Devran'ın define işinden anladığını ve define haritalarını okumayı bildiğini öğrendik. Devran toparlanabilmek ve parayla güç kazanabilmek için bu özelliğini kullanacaktır. Bundan sonraki süreçte duygusallığını bir kenara koyup tüm ihtimalleri ve olasılıkları düşünerek hareket edecektir. Kısacası Devran'ın babasından yediği büyük darbe onu daha da güçlü bir haline getirecek. Fakat tek güç para olmayacak. Çünkü Devran'ın arkasını sağlama alması gerek. İşte bu konuda devreye Sophie girecek. Devran'ı oğlu gibi gören Sophie, yıllar sonra yeminini bozarak babasının mekanına gitmeyi kabul etti. Ve böylece Devran'ın arkasını kollayarak ona bu savaşta büyük destek olacak. Şimdi gelelim Cesur'un yapacağı şok hamlelere ve Devran İmre Esme sürprizlerine. Cesur'un yapacağı hamleler dizideki dengeleri değiştirecek. Devran'ı en çok zorlayacak olan kişinin Cesur olacağını söylemiştik ve Cesur bomba hamlelerine artık başlıyor. Devran'ın Boron'un ölümünde parmağı olanların peşini bırakmayacağını bilen Cesur, kendini bu durumdan sıyırmak için Çağlar üzerinden kritik bir plan kurdu ve Boron'u vuran Çağlar'ın sonu yaklaştı. Çünkü Devran'ın Çağlar'ın işini halletmesi Cesur ve Hakim'i bu durumdan kurtaracak. Özellikle Cesur kendini güvende tutabilmek için sadece Hakim'i değil babasını bile satar. Çünkü Cesur'un hayattaki en büyük felsefesi babana bile güvenme sloganı. Kısacası Cesur'un yapacağı kritik hamleler Devran'ı yeni olaylarla karşılaştıracak ve dizideki dengelerin değişmesini sağlayacak. Ayrıca Cesur Esme ile de bağlantıya geçerek olayları daha karmaşık hale getirecek. Hatta ilerleyen bölümlerde Cesur ve Devran kapışması herkes ekranları kilitleyecek. Öte yandan İmre ile tanışan Devran'ı bu konuda sürpriz dolu senaryolar bekliyor. İlk aşamada İmre'den etkilenen Devran bu konuda babasına benzememek için büyük bir çaba gösterecek. Bu ikili arasında bir etkileşim mutlaka olacaktır. Ancak Devran'ın İmre'ye söylediği "krala aşık olma, günün birinde terk edilirsin" cümlesi gelecek bölümler için kritik bir sinyal oldu. İmre ise Devran'a "kralın en büyük zaafı ihtirasına yenik düşmesi" diyerek Devran'ı uyardı. Hatta İskender, Devran'la İmre'yi kendi gençliğiyle Aysel'in gençliğine benzetti. Devran şimdiye kadar ısrarla babası İskender'e benzetildi. Fakat babasının izinden gitmemek için büyük bir çaba gösterecek. Ve bu yolda ikilemler yaşayacak olsa da Esme'den kolay kolay vazgeçmesi beklenmiyor. Esme ise şimdiden İmre'yi kıskandı ve İmre ile Devran arasındaki diyalogların artmasıyla Esme de devreye girerek sürpriz olayların fitilini ateşleyecek. Yeni ve sürpriz videoları kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.